Herkese selamlar kıymetli dostlar. Arjantin son dakikalarda bulduğu gollerle İngiltere'yi yendi ve adını finale yazdırdı. Fakat bütün dünya Messi'yi konuşmaya devam ediyor. Bütün gazetelerde manşet oldu. Bu gazetelerin Avrupa tarafını teker teker inceleyeceğiz. Özellikle de İngiltere'deki gazetelere bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, Messi ve arkadaşları 2022'den sonra 2026'da da finale yükseldi ve bir kez daha Dünya Kupası'nı kaldırmak için mücadele edecekler. Ve tabii ki İngiltere maçı tarihi anlamda da çok önemliydi. Çünkü daha önce de Arjantin ve İngiltere, o Tanrı'nın eli mevzuları biliyorsunuz Maradona döneminde, Arjantin-İngiltere maçları çok çekişmeli, tartışmalı, kavgalı olur diyorlardı ve 2026'da yıllar sonra bir İngiltere-Arjantin maçı izledik ve 0-0 olduğu dakikalarda bile inanılmaz heyecanlı ve gergin bir maçtı. Tabii ki bütün dünya Arjantin ve Messi'yi yazmaya devam ediyor. İngilizler bu defa alay konusu oldu. Çünkü golü attıktan sonra İngiltere o kadar kötü bir savunma yaptı ki yani sanki İngiltere değil de çok daha sıradan bir Avrupa takımı görüntüsü verdi o noktada ve neredeyse hiç çıkamadılar. Yani gol yemelerine rağmen, maç 1-1 olmasına rağmen İngiltere varlık gösteremedi. Zaten ikinci golü yediklerinde de çok bir vakit kalmamıştı. Ondan sonra biraz canlanır gibi oldular ama işte dediğim gibi İngiltere golden sonra, attığı golden sonra çok kötü bir top oynadı. Evet, şimdi çok uzun haberler. Öncelikle onu söyleyeyim ve sizleri de sıkmamak adına haberleri betimleyerek anlatacağım. Yani teker teker haberleri okumak yerine daha çok ne dedi, neye dikkat çektiler onları söyleyeceğim. O öyle bile uzun olacak. Çünkü haberler çok büyük paragraflar halinde. İlk önce Fransa basınıyla başlıyoruz. L'Equipe gazetesiyle, ben de okumaktan zevk duyduğum bir gazete. Manşetinde ölümsüzler ifadesini kullandı Arjantin için. Hani Mısır'dan da bir geri dönüşe imza atmışlardı. Şimdi bir kez daha bir geri dönüşe imza attılar. Onlar ölümsüzler diyorlar. Gazete Messi'nin 2 asistiyle gelen bu geri dönüşü şampiyonluğu savunan takımın olağanüstü hayatta kalma içgüdüsü olarak anlattı. Büyük bir coşku yaşandığını, Arjantin bir kez daha şampiyon olmak için olağanüstü bir efor sarf ettiğine dikkat çekti L'Equipe gazetesi ve genel olarak da özel bir değerlendirme yapmadan maçın genelini anlatmışlar. Le Figaro gazetesi, yine Fransa'dan devam ediyoruz. Vurgulu bir dille yazarak, gazete Mısır'a karşı son 6 turunda olduğu gibi bu kez de hiç çoktan gelen bir geri dönüşle İngiltere'yi elediler demiş. Arjantin yıkılmaz, yorulmak bilmez, adeta mucizevi bir takım demiş ve Messi ve arkadaşları bir kez daha kupanın bir tarafını tuttular demiş Le Figaro gazetesi. Şimdi İspanya'ya geçiyoruz. Yine Fransa'da birçok gazete yazdı, çizdi ama işte 2 tane önemli gazete bizim için yeterli. Marca, en büyük gazetelerden biri. Marca manşetinde doğrudan finale diye bir başlık atmışlar. İspanya-Arjantin eşleşmesine odak tabii ki Finalissima'yı elde ettik. Ne muhteşem bir şey. Tuchel ne karmaşa yarattın diye bir başlık atmışlar. Tuchel'in golden sonra kötü kararlar verdiğini söylemişler ve genel olarak İspanyol gazeteleri Arjantin'e değil de İspanya'ya yoğunlaşmışlar finalde oldukları için. Hani ne olabilir, ne yapabiliriz, Arjantin'e karşı nasıl oynamalıyız gibi haberler yayınlamış. AS ise Messi'nin hedefine dikkat çekmiş. Gazete Messi'nin bir dünya şampiyonluğunu daha istiyor ifadesini kullanmış AS gazetesi ve Messi'ye dikkat etmemiz gerekiyor demiş. Mundo Deportivo'da benzer bir övgüyle 39 yaşındaki oyuncunun ilk yarıda pek görünmese de takımının geri kalanının toparladığı, ikinci yarıda takımını sırtladı ve 2 asistle sonucu değiştirdiğini yazmıştım. Tabii ki Messi de yıllarca Barcelona'da oynadığı için hani direkt İspanyol gazeteleri Messi'yi de hedef göstermiyorlar. Çünkü bazı gazetelerde, özellikle İngiltere'deki İngiliz gazetelerinde maç öncesi haberlerde Messi bayağı bir hedef gösteriyordu. Zaten Infantino'ya da karşı bir nasıl desem büyük bir tepki var. Özellikle Arjantin, Messi ve Donald Trump üçgeninde. Zaten eski videolarımı izleyenler konuyu biliyorlar.
Almanya'ya geçiyoruz. Kicker'la maç görüntü özetlerinde Arjantin'in 2 gol ve 2 de Messi'nin asistiyle İngiltere'ye karşı yarı finali çevirdi şeklinde bir başlık verdiler ve onlar maçın özetlerini de vermişler. Maç öncesinde de Messi'nin bu maça kadar hiç İngiltere'de oynamadığını, 39 yaşındaki golcünün 8 golle Mbappe ile birlikte bir gol krallığı yarışının zirvesinde olduğunu söylemişler. İkisinin de birer maçı var. İşte Mbappe de bir üçüncülük maçına çıkacak İngiltere ile. Orada işte Messi ile Mbappe'nin de gol krallığı yarışı devam ediyor. T-Online'da da şöyle bir şey var. İngiltere'nin bir kez daha unutulmaz şekilde şampiyonluk hayalleri yıkıldı. Anthony Gordon'un golüyle öne geçer geçmez hemen geriye düşmeye başladılar. Messi'nin asistleriyle Fernandes ve Martinez'in maçı çevirdiğini söylemişler, anlatmışlar golleri. 1966'dan beri bir zafer bekleyen İngiltere bir 4 yıl daha beklemek zorunda ama Alman teknik direktör Tuchel de etkisini gösteremedi demiş takımın karşı. İtalya basınından da La Gazzetta dello Sport'la başlarım. Manşeti oldukça çarpıcı. Gazete Lautaro Tanrı'dan başlığını kullanmış. Böyle bir ifade kullanmışlar ve maçı anlatmışlar. Çok da detaylı bir şey yazmamışlar. Corriere dello Sport ise Messi'yi öne çıkarmış. Gazetede Arjantin'in üst üste ikinci kez finale uçtuğunu, Fernandes ve Lautaro'nun golleriyle sonsuz bir Messi, onun gücü sonsuz anlamında gelen sonsuz bir Messi olduğunu yazmış. Anthony Gordon'un erken golünün İngiltere'ye yetmediğini yazmış. Tutto Spor ise İngiliz sloganına gönderme yaparak "It's not coming home" başlığıyla maçı vermişler. Maçın 7 dakikada döndüğünü belirtmişler. Başka da bir şey yok Tutto Spor'ta. Lautaro Martinez'e de övgü dolu sözlerden bahsetmişler. Şimdi geliyoruz İngiltere basınına. İngiltere basını bayağı Tuchel'i yerden yere vurmuş açıkçası. The Sun maç sonrası manşetinde Wonderbow ifadesini kullanarak Kane'in başını elleriyle tuttuğu bir görsel eşliğinde 60 yıllık acı sürüyor. Cesur Aslanlar Arjantin'in geç gollerine kurban gitti. Son dakika gelen golleri anlamında Türkçesi. Kurban gitti demiş. İç sayfalarda da gazetenin yorumcuları yenilgiyle ilgili Tuchel'in neden olduğunu, Tuchel'in teknik anlayışının, oyuncu değişikliklerinin neden olduğunu söylemişler. Teknik direktör Sir Alf'tan da bu yana gelen İngiltere hocalarından daha iyisi olması beklenirken Tuchel son dönemlerin, yani son 20 yılın en kötü teknik direktörü demiş. İngiltere'nin başına gelen, ben birazcık acımasız olduğunu düşünüyorum. Bu sözünde. The Times'ın manşeti daha duygusal. Gazete Messi'nin Harry Kane'i kucakladığı dokunaklı bir fotoğrafı öne çıkarmış. Tabii o fotoğraf Agence France Presse tarafından çekildiği için de ben göstermem mümkün değil. The Guardian'da Barney Ronay imzalı yorumda sert bir değerlendirme var. İngiltere'nin bu sahneden küçülerek çıktığını, baskı yapması gerekirken yapamadığını, adeta bir tür sportif dehaya ezildiğini, üstelik neredeyse hiç tehdit oluşturamadan yarı finali harcadığını söylemiş Barney Ronay The Guardian gazetesinde. Bu gazetelerdeki diğer haberlerse skor gibi, yani Arjantin 2, İngiltere 1 şeklinde skor verip maçı anlatmışlar. Yani detaya girmemişler. Daha çok yazarlarıyla tepkilerini göstermişler. The Mirror'da olduğu gibi The Mirror gazetesi de John Cross imzalı yazıda 60 yıllık acının sürdüğünü, bu kez acının hiç bu kadar kötü hissettirmediğini, Tuchel'in baskıya davet ettiğini ama bir türlü Tuchel'in bunu takımına söyleyemediğini yazmış. Sonunda İngiltere'nin çöktüğünü yazmış. Ne yazık ki Tuchel'in teknik anlayışı çöktü demiş en son. Daily Telegraph gazetesi daha ölçülü bir başlıkta giderek İngiltere'nin Dünya Kupası hayali sona erdi bir başlığını kullanmışlar. Arjantinli oyuncuların maç sonu açtığı "Malvinalar Arjantin'dir" pankartına da yer vermiş. Biliyorsunuz bu aynı zamanda da soruşturma konusu oldu. O olay adeta siyasete dönecek, futboldan çıkacak o pankart mevzusu. Daily Mail ise dramatik bir başlıkta David Beckham locada çöküyor, İngiltere oyuncuları sahada ağlıyor, Arjantin son dakikada attığı 2 golle Atalanta'daki Dünya Kupası hayallerini paramparça ediyor ve onları İspanya'ya karşı finale götürüyor ifadesini kullanmış. Onlar üzgün. David Beckham bayağı yıkıldı bu arada. Daily Star mizahi bir üslupla Harry Kane'in soyadıyla kelime oyunu yapmış. Canet by Messi başlığını atmış. Aslanlarımızla da gurur duyuyoruz demiş. Yani
Harry Kane cannot buy Messi şeklinde bir başlık atmış onlarda. Daily Express'te eleştiri okunu doğrudan teknik direktöre yönelterek İngiltere'nin Arjantin karşısında yenilgisinin sorumlusu olarak direkt Tuchel'in oyun sistemini göstermiş ve başarısız kararların ardından çöküş geldi yazısını yazmış Daily Express. Gazeteler böyle. Vallahi açıkçası Türk basından da bakarsanız Hürriyet, Milliyet, Fanatik, oradaki köşe yazarları, burada işte Uğur Meleke mesela okuduklarımdan biri, örnek verdim. Diğerlerinin hepsini de okudum. Açıkçası herkes aynı şeyden bahsediyor. Yani golden sonra Tuchel takımı toparlayamadı, sistemi oturtamadı. Baskıyı kuracak oyuncuları veya taktik anlayışı sahaya bir türlü adapte edemedi ve sonuç olarak Arjantin muhteşem bir geri dönüş yaptı. Tabii ki de Messi, her ne kadar bir Ronaldo Messi tartışması gitse de bir süredir, yani açıkçası yetenek olarak Messi'nin önde olduğu artık aşikar. Evet, haberler işte böyle. Önümüzde zaten bir üçüncülük maçı, bir de final maçı kaldı. Ondan sonra da Dünya Kupası bitecek. Artık tekrardan liglere, özellikle de Şampiyonlar Ligi elemeleri var bir sonraki hafta. Oradan devam edeceğiz. Öncelikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'la, sonra da liglerimiz başlayacak zaten. Normal rutine başlıyoruz yani. Takipte kalmayı unutmayın. Abone olun mutlaka. Beğenmeyi unutmayın. Hype'ınız varsa hype'ınızı da alırım. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.